Uzun süredir devam eden söylentilere göre 10.000 dolar üzerinde yaşasın şeytan yazıyor ve bu subliminal mesaj olarak bilinçli bir şekilde ortaya konulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri 1945 yılından bu yana 10.000 dolarlık banknot basmıyor. İddiaya göre bu banknot üzerinde şeytana ibadet edenlerin subliminal olarak yerleştirdiği yaşasın şeytan yazısı bulunuyor. Hazırsanız hadi inceleyelim. Eminim günümüzde Illuminati'nin ne olduğunu, nasıl bir örgüt olduğunu artık bilmeyen yoktur. Zira bizim de hazırladığımız Illuminati kitabı Türkiye'de bu konuda çıkan ilk kitaptır. Geniş bilgi için dileyenler oraya da bakabilirler. Illuminati sistemi insanların bilinçaltına mesaj göndermek için subliminal tekniği kullanır. Bunların pek çok örneğini görmüşsünüzdür. Şeytani bir yapıya sahip olan Illuminati'nin birçok yere satanik öğeler yerleştirdiğini artık hepimiz biliyoruz ve eminim birçoğumuz da bu duruma karşı çok daha dikkatliyiz. Ancak bu konu o kadar sulandırıldı ve suistimal edildi ki bugün ciddi bir şeytani yapı olan Illuminati'yi duyan pek çok kişi dalga geçilecek bir argüman gözüyle bakıyor. Onlar da haklı. Çünkü konu maalesef ki sahte bilgiler ile suistimal ediliyor. Örneğin bunlardan bir tanesi dolar üzerinde yaşasın şeytan ibaresi. Elbette dolar üzerinde mason yazısının olduğu bir gerçektir. 1 dolar üzerinde bulunan piramitte mason yazması ve 33 sayısının sıkça karşımıza çıkması Amerika'yı kuranların mason olmasından mütevellittir. Yeni iddiaya göre ise 10.000 dolar üzerinde yaşasın şeytan ibaresi bulunuyor. Peki gerçekten 10.000 dolarlık banknot üzerinde yaşasın şeytan yazıyor olabilir mi? Uzun süredir devam eden söylentilere göre 10.000 dolar üzerinde yaşasın şeytan yazıyor ve bu subliminal mesaj olarak bilinçli bir şekilde ortaya konulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri 1945 yılından bu yana 10.000 dolarlık banknot basmıyor. Daha önce ise sıkça kullanılan banknotlardan biri olduğunu biliyoruz. İddiaya göre bu banknot üzerinde şeytana ibadet edenlerin subliminal olarak yerleştirdiği yaşasın şeytan yazısı bulunuyor. 10.000 dolarlık banknot İlk olarak 1928 yılında basıldı. Ancak burada enteresan olan ve gerçek olan başka bir husus daha var. 10.000 dolarlık banknot üzerinde bir dönem ABD yönetiminde hazine sekreteri olarak görev yapmış olan Salmon Chase isimli siyasetçinin fotoğrafı bulunur. Bu kişinin ise Illuminati üyesi olduğu birçok defa söylenmiş ve araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir. Salmon Chase bir masondur ve mason localarına üyedir. Ancak o dönem kullanıma sunulan 10.000 dolarlık banknotlar üzerinde kısa bir araştırma yapıldığında hiç de iddia edildiği gibi üzerinde yaşasın şeytan yazılı herhangi bir ibarenin bulunmadığı anlaşılıyor. 10.000 dolarlık banknotun kenarında yaşasın şeytan yazılı fotoğraf son günlerde dolaşıma sokuldu ve iddia videonun başında söylediğimiz gibi Amerika'yı yönetenlerin veya Amerikan parasını basanların şeytana hizmet ettiği için böyle bir subliminal mesaj ekledikleriydi. Fotoğraflardan da görüleceği üzere bu elbette ki doğru değildi. Çünkü gerçek 10.000 dolar üzerinde böyle bir ibare bulunmuyordu. Yani tamamıyla Photoshop yöntemiyle hazırlanmış sahte bir resim ve sahte bir haberdi. Bu haberdeki tek gerçek ise 10.000 dolarlık banknot üzerindeki fotoğrafta yer alan hazine sekreteri olarak görev yapmış olan Salmon Chase isimli siyasetçinin mason oluşuydu. Bunun yanı sıra ikinci iddia ise eski başkan Illuminati finansörü başka bir aile olan Rothschild'ların adamı olan Barack Obama'nın tüm Amerika'dan gizli bir şekilde talimat vererek 1.000 dolar üzerine yaşasın şeytan yazdırdığı iddiasıydı ki bu iddia da gerçek değildi. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi bu yazı 1.000 dolar üzerinde değil
$10.000 üzerinde yer alıyordu. Yani Obama'nın $1.000 yaşasın şeytan yazdırdığı da uydurulmuş bir yalandı. $10.000 üzerinde yazan yazı ise Photoshop'la yapılmıştı. Ha tabii bu durum Obama'yı masum yapmaz, ayrı mesele. İşte bu konu ve benzerleri yüzünden bugün insanlar Illuminati gibi karanlık ve şeytani örgütlere inanmıyor ve komplo teorisi gözüyle bakıyor. Böyle yalan haber üretenlerin amacı konuyu sulandırmak mı yoksa popüler olmak mı bilemiyoruz. Ancak başarılı oldukları tek bir nokta var, o da karanlık ve şeytani örgütlerin gerçekliği konusunda insanları manipüle ederek konuyu sulandırdıkları.